Illuminati. Tek bir kelime, yüzyıllardır milyonlarca insanın zihnini meşgul eden bir gizem. 1776'da bugün Almanya'nın bir parçası olan Bavyera bölgesinde doğan, sadece 11 yıl varlığını sürdürebilen ama etkileri asırlar boyu devam eden bir gizli topluluk. Gerçek bir örgüt olarak Illuminati 1787 yılında tamamen dağıldı. Ancak çok geçmeden modern zamanların en büyük komplo teorilerinin merkezine yerleşti. Bugün küresel elit hakkında konuştuğumuzda, uluslararası finansın gizli güçlerinden bahsettiğimizde, yeni dünya düzeni kavramını duyduğumuzda ve popüler kültürde sürekli karşımıza çıkan sembollerden şüphelendiğimizde hep aynı ismi duyuyoruz: Illuminati. Bu videoda sizlere modern dünyanın en ünlü gizli topluluğunun ardındaki gerçek hikayeyi anlatacağım. Bu öyle bir hikaye ki komplo teorilerinin, popüler kültürün ve tarihin tam olarak kesiştiği ortak noktada duruyor. Dan Brown romanlarından filmlere ve internet teorilerine kadar uzanarak obsesyona dönüşen bir grubun gerçek doğuşu, amacı ve sonu. Adam Weishaupt adındaki genç bir profesör, 1776'da 5 öğrencisiyle birlikte Aydınlanmışlar tarikatını kurduğunda, dünya tarihinde böyle bir iz bırakacağını tahmin edebilir miydi? Ama Illuminati, günümüzde birçok insan için neredeyse mitolojik bir varlık, bir takıntı haline geldi. Peki gerçekte kimdi bu insanlar? Ne istiyorlardı? Ve neden, nasıl ortadan kayboldular? Eğer buraya kadar izlediyseniz lütfen devam edin. Çünkü bu video sadece gizemli bir topluluğun hikayesini değil, fikirlerin nasıl efsanelere dönüştüğünü, gerçeğin nasıl kurguya karıştığını ve küçük bir grubun nasıl olup da tüm dünyayı etkileyen küresel bir komplo teorisinin parçası haline geldiğini anlatacak. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Fikirlerinizi gerçekten çok merak ediyorum. Şimdi 18. yüzyıl Bavyera'sına doğru birlikte bir yolculuğa çıkalım ve Illuminati'nin gerçek hikayesini keşfedelim. ...18. yüzyıl Avrupa'sında değişim rüzgarları esiyor. Bir yanda kiliseler, saraylar, asillerin şaşalı hayatları, öte yanda açlık çeken köylüler, susturulmuş düşünürler ve karanlık sokaklarda fısıldanan yepyeni fikirler. Aydınlanma çağına hoş geldiniz. Voltaire, Rousseau, Kant gibi düşünürler yüzyıllardır sorgulanmayan otoritelere karşı çıkıyordu. Aklını kullanma cesaretini göster diyordu filozoflar. Ama bu cesareti göstermenin bedeli çok ağırdı. Bavyera, Almanya'nın güneyinde Katolik Kilisesi'nin demir yumruğuyla yönetilen bir bölge. Cizvit tarikatının eğitim üzerinde mutlak kontrolü var. Özgür düşünce adeta bir suç. Kitaplar yakılıyor, yazarlar sürgüne gönderiliyor, farklı düşünenler anında aforoz ediliyor. Bu topraklarda Elektör Prens 3. Maximilian Joseph, görünüşte aydınlanmacı fikirlere açık olsa da gerçekte kilise ve aristokrasinin gücünü sarsmamaya çaba harcıyordu. Onun 1777'deki ölümünün ardından tahta geçen Karl Theodor ise özgür düşüncenin en büyük düşmanıydı. Peki böyle bir ortamda yeni fikirler nasıl yayılabilirdi ki? Elbette gizlice. O dönem Avrupa'sında Mason locaları büyük bir hızla yayılıyordu. 1717'de Londra'da resmileşen modern Masonluk kısa sürede kıtanın her köşesine ulaşmıştı. Almanya'da yüzlerce loca kurulmuş, binlerce kişiye ulaşılmıştı. Masonlar dini ve siyasi tartışmaları yasaklamış olsalar da localarında eşitlik ve özgürlük ilkelerini benimsemişlerdi. Ve en önemlisi toplantılarını gizli tutuyorlardı. Bu gizlilik de baskıcı monarşilerde özgür düşüncenin nefes alabileceği nadir alanlar yaratıyordu. Ama Bavyera'da bu durum bile farklıydı. Burada Masonlar Katolik Kilisesi'nin baskısı altındaydı. Ve ironik olarak yüzyıllar boyunca dünyayı gölgelerde yönetmekle suçlanacak olan Illuminati işte tam da bu baskıya karşı doğdu. Bir profesörün zihninde gizlice gizlenen bir fikirdi ve artık büyümeye hazırdı. Bu genç profesörün adı Adam Weishaupt'tı ve tarihin en çok konuşulan gizli topluluklarından birini kuracaktı. Adam Weishaupt, Yahudi kökenli bir aileden gelen ama Katolik olarak yetiştirilen bir çocuktu. 6 Şubat 1748'de Bavyera'nın Ingolstadt şehrinde dünyaya geldi. 5 yaşındayken babasını kaybetti. Ama bu kayıp onun hayatında hiç beklenmedik bir kapı açtı. Babasının ölümünden sonra genç Adam'ın eğitimini amcası üstlendi. Bavyera'nın önde gelen hukukçularından ve aydınlanma felsefesinin savunucularından biriydi. Onun sayesinde Weishaupt, yaşıtlarının asla erişemeyeceği kitaplara ulaştı. Düşünsenize, diğer çocuklar kilise öğretileriyle eğitilirken
Genç adam Fransız filozofların, Voltaire'in, Rousseau'nun eserlerini okuyordu. Üstelik bu kitaplar kilise tarafından yasaklanmıştı. Ama amcasının kütüphanesi onun için yasak bilgileri açılan kapı demekti. Ingolstadt Üniversitesi'ne girdiğinde Weishaupt'ın zekası hemen fark edildi. Hukuk ve felsefe alanında parlak bir öğrenciydi. 1768'de hukuk doktorasını tamamladı ve 1772'de henüz 24 yaşındayken üniversitenin kilise hukuku kürsüsünün başına geçti. Bu olağanüstü bir başarıydı ama aynı zamanda hayatını değiştirecek bir çelişkiyi de beraberinde getirdi. Adam Weishaupt bir Cizvit Üniversitesi'nde Cizvit karşıtı görüşlere sahip bir profesördü. Peki kimdi bu Cizvitler ve Weishaupt neden onlara karşıydı? Cizvitler ya da diğer adıyla İsa Cemiyeti 16. yüzyılda kurulmuş, Katolik eğitimin ve reform karşıtı hareketlerin öncü gücüydü. Disiplinleri, organizasyon yetenekleri ve entelektüel kapasiteleriyle bilinirlerdi. Ancak Avrupa'nın birçok yerinde siyasi entrikalar çevirmekle ve aşırı güç sahibi olmakla suçlanıyorlardı. Weishaupt ise Cizvitleri dogmatik, bağnaz ve özgür düşüncenin düşmanı olarak görüyordu. Onların bu eğitim sistemini gençlerin zihinlerini kiliseye ve monarşiye körü körüne bağlı kılmak için tasarladıklarını düşünüyordu. Oysa kendisi de bu eğitim sisteminin içinden geçmişti. Ama amcası sayesinde bu eğitimin dışına çıkabilmiş, gerçek aydınlanmanın ne olduğunu görebilmişti. Peki şimdi öğrencilerine ne öğretmeliydi? İçinde bulunduğu çelişki onu giderek daha da rahatsız ediyordu. Derslerinde açıkça aydınlanma fikirlerini savunamıyordu. Ama yine de dikkatli bir şekilde öğrencilerini eleştirel düşünmeye teşvik ediyordu. Fakat bu ona yetmedi. Öğrencilerine daha fazlasını vermek istiyordu. Ama nasıl? Önce bir mason locasına katıldı. Ancak bu onun için tam bir hayal kırıklığı oldu. Umduğunu bulamadı. İşte o zaman Weishaupt'ın aklına kendi topluluğunu kurma fikri geldi. Öğrencileriyle birlikte gizlice toplanabilecekleri, aydınlanma fikirlerini özgürce tartışabilecekleri bir grup kurabilirdi. ...1 Mayıs 1776. Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'nin imzalanacağı yıl, Avrupa'nın kalbinde başka bir olay daha filizleniyordu. O gece Ingolstadt'ta mumların titrek ışığında Weishaupt ve 5 seçkin öğrencisi tarihi bir toplantı için bir araya geldi. Weishaupt günler boyunca titizlikle hazırladığı tüzüğü masaya koydu. Başlangıçta Perfectibilistis, yani mükemmelliyetçiler adını verecekleri grubun manifestosuydu bu. Weishaupt'a göre insan kendini ve toplumu sürekli mükemmelleştirebilen bir varlıktı. Zaman içinde bu isim yerini Latince'de aydınlanmış olanlar anlamına gelen Illuminati'ye bırakacaktı. Grup içinde gizliliğin sağlanabilmesi için herkesin bir kod adı olacaktı. Weishaupt da Spartaküs kod adını kullanıyordu. Roma'da köleleri özgürlükleri için ayaklandıran köle. Bu seçim tesadüf değildi elbet. Çünkü Weishaupt'a göre cehalet ve batıl inançlar insanlığı köle kılıyordu. Ve o da kendince bir isyan başlatmak üzereydi. Aklın isyanı. Peki bu topluluğun gerçek amacı neydi? Filmlerde gördüğümüz gibi dünyayı ele geçirmek mi? Şeytani güçlerle işbirliği yapmak mı? Ya da gizli bir hazineyi korumak mı? Hayır. Gerçek çok daha basit ama o dönem için çok daha tehlikeliydi. Aydınlanma fikirlerini yaymak. Akıl ve bilimin batıl inançların yerini almasını sağlamak. İnsanları kilisenin ve monarşinin dogmalarından kurtarmak. Ve 18. yüzyıl Bavyera'sında bu düşünceler devrime eşdeğerdi. Kiliseye ve monarşiye karşı açık bir tehditti. İşte bu yüzden gizlilik grubun en temel prensiplerinden biri oldu. Weishaupt örgütün yapısını tasarlarken dönemin gizli topluluklarından, özellikle de masonlardan ve ironik olarak en büyük düşman gördüğü Cizvitlerden esinlendi. Hiyerarşik bir yapı kurdu. 3 ana derece belirledi. Çaylak, çırak ve aydınlanmış çırak. Ancak daha sonra bu dereceleri genişletti ve daha karmaşık bir sistem yarattı. Haberleşme için şifreli bir dil geliştirmişlerdi. Mektuplaşmalarında özel mürekkepler kullanıyor, bilgileri şifreleyerek aktarıyorlardı. Peki ya semboller? Bugün internette gördüğümüz o meşhur göz, piramit, baykuş figürleri gerçekten onlara mı aitti? İşin ilginç yanı, Illuminati'nin özgün sembollerinin çoğu bugün popüler kültürde onlarla ilişkilendirilenlerden çok farklıydı. En bilinen sembol Minerva'nın baykuşuydu. Minerva, Roma mitolojisinde bilgelik tanrıçasıydı
ve baykuş da onun sembolüydü. Illuminati için bu, aklın karanlıkta bile görebilmesini, bilgeliğin her yerde bulunabilmesini simgeliyordu. Günümüzde çok konuşulan piramit içindeki göz sembolü ise aslında Illuminati'nin değil, Masonların kullandığı bir semboldü. Ve ilginçtir ki Amerikan dolarına da bu yolla girdi. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin kurucu babalarının bir kısmı Masondu, Illuminati üyesi değil. Üstelik Mason olduklarını gizlemediler ve bununla gurur bile duydular. Dönelim Bavyera'ya. Weishaupt ve arkadaşları o ilk toplantıda düşüncelerini yaymak için bir strateji belirlediler. Önce kendi öğrencileri arasından seçtikleri parlak zihinleri gruba dahil edecekler, sonra yavaş yavaş etki alanlarını genişleteceklerdi. Illuminati'nin ilk yıllarında üye sayısı sınırlıydı. Sadece Ingolstadt çevresinde birkaç düzine üyeleri vardı. Ancak bu çok yakında değişecekti. Çünkü 1778'de gruba katılan bir isim Illuminati'nin kaderini tamamen değiştirdi. Adolf Feuerer von Knigge. Alman soylularından tecrübeli bir mason ve karizmatik bir örgütçü olan Knigge, Illuminati'yi küçük bir öğrenci topluluğundan Avrupa çapında etkili bir ağa dönüştürmenin anahtarı olacaktı. Ve böylece gizli topluluğun ikinci ve en etkili dönemi başladı. Knigge Illuminati'ye katıldığında Weishaupt'la bir anlaşmaya vardılar. Weishaupt fikri lider olarak kalmaya devam edecek, Knigge ise örgütün yayılmasından ve yapılandırılmasından sorumlu olacaktı. Ve Knigge gerçekten de bu konuda dehasını ortaya koydu. Knigge'nin ilk stratejisi var olan Mason localarına sızmaktı. Onların zaten yüzyıllardır süregelen bir yapıları vardı ve onlara dahil olurlarsa bir anda binlerce kişiye ulaşabileceklerdi. Ve bu strateji inanılmaz derecede işe yaradı. Knigge ve diğer Illuminati üyeleri bir yandan Mason localarına katılıyor, bir yandan da kendi Illuminati öğretilerini bu localarda yayıyorlardı. Kısa sürede bazı locaları tamamen ele geçirmiş, bazılarında ise önemli pozisyonlara gelmişlerdi. Bu durumun ironisi şuydu: Illuminati, Mason localarını kullanarak büyürken, dışarıdan bakanlar için Masonluk ve Illuminati neredeyse aynı şey haline gelmişti. İşte bu algı, ileride tarihçilerin kafasını karıştıracak ve modern komplo teorilerinin temelini oluşturacaktı. Illuminati'nin üye profili de hızla değişiyordu. Başlangıçta sadece üniversite öğrencileri ve genç profesörlerden oluşan grup, şimdi aristokratları, politikacıları, yazarları, gazetecileri ve hatta bazı din adamlarını bile içine alıyordu. Aralarında Baron von Dalberg, Herder, Goethe, Pastalozzi gibi dönemin önde gelen entelektüelleri vardı. Hatta Weimar Dükü Karl August bile gruba katılmıştı. Bu örgütün etkisini inanılmaz derecede arttırdı. Artık sadece akademik çevrelerde değil, siyasi ve kültürel alanlarda da söz sahibi olabiliyorlardı. Ve hızla büyüdüler. 1784'e gelindiğinde Avrupa'nın dört bir yanında Illuminati'ye bağlı 2000'den fazla üyeleri vardı. Bu hızlı büyüme beraberinde yapısal değişimleri de getirdi. Knigge, Illuminati'nin hiyerarşik yapısını tamamen yeniden tasarladı. Artık 3 değil 10 derece vardı. Ve her derece kendi içinde özel bir yapıya sahipti. Her sınıfın kendine özgü ritüelleri, şifreleri ve sembolleri vardı. Üyeler bir üst sınıfa geçmek için sınavları vermek, sadakatlerini kanıtlamak zorundaydılar. Illuminati toplantıları ise günümüzde hayal edilenden çok farklıydı. Filmlerde gördüğümüz gibi karanlık şatolarda, kırmızı pelerinler içinde kurban törenleri düzenlemiyorlardı. Gerçekte bu toplantılar çoğunlukla üyelerin evlerinde, bazen ormanlık alanlarda veya kiralanmış odalarda yapılıyordu. Tartışmalarda ise felsefi konular, siyasi gelişmeler ve eğitim üzerine odaklanılıyordu. Evet, bazı ritüeller vardı. Örneğin yeni üyeler bir yemin ederek gruba katılır, belirli şifreli kelimeleri ve el işaretlerini öğrenirlerdi. Ama bunlar dönemin diğer gizli toplulukları, özellikle Masonlar için de geçerliydi. Illuminati'nin asıl farklılığı ritüellerden ziyade fikirlerindeydi. Örneğin çaylaklar bir üst seviyeye çıkabilmek için belirli bir sınavdan geçmek zorundaydılar. Yapmaları gereken şuydu: sahip oldukları tüm kitaplar hakkında bir rapor hazırlamak, zaaflarının listesini yapmak ve düşmanlarının isimlerini vermek. 1780'lerin ortalarına gelindiğinde Illuminati artık küçük bir üniversite kulübü değil, Avrupa'nın en etkili gizli topluluklarından biri haline gelmişti. Ancak her yükselen güç gibi onlar da dikkat çekmeye başlamışlardı. Ve karanlıkta faaliyet gösterenler için dikkat çekmek ölümcüldü.
Prensin masasında endişe verici bir rapor duruyordu. Rapor, gizlice faaliyet gösteren, tehlikeli fikirler yaymaya çalışan bir örgütten bahsediyordu. Elbette Illuminati'den. Karl Theodor'un yüzünde öfkeli bir ifade belirdi. Raporu bir kenara itip katibine döndü ve derhal bir kanun çıkarılmasını isteyerek Illuminati'nin yasaklanmasını emretti. 22 Haziran 1784'te yayınlanan bu kanun, Illuminati için sonun başlangıcı oldu. Peki ne olmuştu? Nasıl oldu da birkaç yıl içinde bu kadar büyüyen, Avrupa'nın en parlak zihinlerini bünyesine toplayan bu örgüt aniden yasaklandı? Cevap, kısmen Illuminati'nin kendi başarısında yatıyordu. Örgüt büyüdükçe gizlilik ilkelerini korumak zorlaşmıştı. Illuminati üyeleri bazen açıkça konuşmaya, fikirlerini daha cesurca paylaşmaya başlamışlardı. Bavyera'daki muhafazakar güçler, özellikle Cizvitler ve kilise yetkilileri de bu durumu endişeyle izliyordu. Ve elbette ki üyelerini her geçen gün Illuminati'ye kaptıran Masonlar da bu durumdan çok rahatsızdılar. Ancak asıl darbe 1785'te geldi. Bazı kaynaklara göre bir kuryenin ölümüyle bir takım belgeler ele geçirildi. Bu belgeler doğrudan Weishaupt'ın kaleminden çıkmış gizli talimatlar ve mektuplardı. Illuminati'nin gerçek amaçları, hiyerarşisi ve üye listesi açıkça görülüyordu. Dahası örgütün monarşi ve kilise karşıtı fikirleri de ortaya saçılmıştı. Karl Theodor için bu olay bardağı taşıran son damla oldu. 2 Mart 1785'te yeni bir kanun yayınlandı. Bu kez sadece Illuminati değil, tüm Mason locaları ve diğer gizli topluluklarda yasaklanıyordu. Illuminati üyesi olduğu tespit edilenler içinse ağır cezalar öngörülüyordu. Üyelerin evlerinde yapılan aramalarda Illuminati belgeleri olarak bilinen ve örgütün tüm sırlarını içeren dokümanlar ele geçirildi ve kamuoyuyla paylaşıldı. Bavyeralı yöneticiler bu belgeleri bir propaganda aracı olarak kullandı. Illuminati'yi ahlaksız, dinsiz ve tehlikeli bir örgüt olarak tanıttı. Weishaupt ise Ingolstadt Üniversitesi'ndeki görevini kaybetti ve sürgün edildi. Hayatının geri kalanını Saksonya'daki Gotha'da yaşadı ve buradaki Göttingen Üniversitesi'nde felsefe öğretti. Örgütün dağılmasından birkaç yıl sonra 1789'da Fransız devrimi patlak verdi. Ve bir anda Illuminati'ye dair komplo teorileri birbiri ardına ortalıkta dolaşmaya başladı. Muhafazakar yazarlar devrimin arkasında Illuminati'nin olduğunu iddia etmeye başladılar. Weishaupt'la Fransız devriminin önde gelen isimlerinden biri olan Robespierre'in tanıştıklarını ve devrimi birlikte organize ettiklerini söylediler. Gerçekte ise Illuminati o noktada neredeyse tamamen dağılmıştı. Weishaupt sürgünde yaşıyor, üyeler yasaklanıyor ya da fikirlerini herkesten gizliyorlardı. Evet, Illuminati'nin fikirleriyle Fransız devriminin idealleri arasında paralellikler vardı. Ama bu doğrudan bir kontrolden ziyade aynı çağın, aynı felsefi akımın ürünü olmalarından kaynaklanıyordu. Yine de bu komplo teorileri Illuminati efsanesinin temelini oluşturdu. Ve zaman içinde örgütün gerçek tarihi unutulup giderken efsanesi büyümeye devam etti. Çünkü Illuminati'nin en ilginç mirası buydu. Ölümünden sonra doğan komplo teorileri. ...19. yüzyıl boyunca özellikle muhafazakar çevrelerde her toplumsal altüst oluşun, her devrimin, her yeni akımın arkasında Illuminati'nin gizli elini gören komplo teorileri üretildi. 1848 devrimleri mi? Illuminati'nin işi? Komünizmin yükselişi mi? Illuminati'nin planının bir parçası. Modern bankacılık sistemi? O zaten tamamen Illuminati'nin kontrolünde. Bu efsane 20. yüzyılda da büyümeye devam etti. Özellikle 1. Dünya Savaşı sonrası dönemde oluşan belirsizlik ve kaos ortamında Illuminati komploları yeniden popülerleşti. Kitaplar ve yazılan makalelerde Illuminati ve Yahudiler arasında bağ kuruldu. Sonraki yıllarda Nazi propagandasında da benzer temalar işlenecekti. Soğuk Savaş döneminde ise Illuminati bu kez komünizmle ilişkilendirildi. Amerika'da Senatör McCarthy'nin komünist avı sırasında Illuminati teorileri yeniden canlandı. Ve sonra 20. yüzyılın sonlarına doğru Illuminati efsanesi popüler kültüre girdi. Robert Anton Wilson ve Robert Sheen'in 1975'te yayınlanan Illuminatus üçlemesi Illuminati'yi bir mizah ve bilim kurgu konusu haline getirdi. Ardından bilgisayar oyunları, romanlar, filmler geldi. Dan Brown'un Melekler ve Şeytanlar romanı dünya çapında milyonlarca sattı. Hollywood filmleri, popüler şarkıcılar sözde Illuminati sembollerini kullanmaya başladı.
İnternet çağındaysa Illuminati teorileri tamamen kontrolden çıktı. Sosyal medyada, YouTube'da, forum sitelerinde her köşede Illuminati teorileri dolaşıyordu. Jay-Z'nin bir el hareketi, Lady Gaga'nın bir kostümü, Madonna'nın bir hareketi, film sahnesindeki bir sembol. Hepsi Illuminati'nin kanıtı, varoluşunun bir onayı olarak sunuluyordu. Öyle ki neredeyse 200 yıl önce dağılmış küçük bir gizli topluluğun adı artık küresel bir güç haline gelmişti. Bir yandan trajik, bir yandan da ironik bir durum. Weishaupt'ın kurduğu örgüt amacına ulaşamamış, kısa sürede dağılmıştı. Ama mirası, hayallerinin de ötesinde bir şekilde yaşamaya devam ediyordu. Fiziksel olarak var olmasa da Illuminati fikri modern dünyanın bilinçaltında yaşıyordu. Kimi için bir korku, kimi için bir fantezi, kimi için bir komplo, kimi içinse bir şaka. Ama hepimiz için insan zihninin ve toplumsal endişelerin şekillendirdiği sonu gelmeyen bir hikaye. Sosyal medyada dolaşırken bir video görebilirsiniz. Gizli Dünya Devleti, Illuminati'nin şoke eden gerçekleri. Videoda bir piramit, içinde bir göz, dolar banknotundaki semboller, ünlü isimlerin el işaretleri. Gerçek mi? Hayal mi? Komplo mu? Tarih mi? Illuminati hakkında gerçekle efsanenin birbirine karıştığı bir dünyada yaşıyoruz. Peki bu efsaneler neden bu kadar yaygın? Neden Illuminati hala bu kadar popüler bir komplo teorisi konusu? Çünkü Illuminati, belirsizlik ve korku zamanlarında belirsiz ve karmaşık olayları basit bir açıklamaya bağlamanın mükemmel bir aracı. Ekonomik kriz mi? Politik karışıklık mı? Toplumsal değişim mi? Illuminati yapıyor demek her zaman çok daha kolay. Bu, insanların kontrolsüz ve karmaşık görünen dünyada bir düzen, bir plan, bir kontrol mekanizması görme ihtiyacından kaynaklanıyor. Kaos korkutucu. Ama gizli bir planın parçası olduğunu düşünmek garip bir şekilde teselli edici olabiliyor. Ancak asıl ironiye bakın. Weishaupt ve arkadaşları insanları batıl inançlardan ve dogmalardan kurtarmak, akıl ve bilimin rehberliğinde bir dünya kurmak istiyorlardı. Bugünse Illuminati tam da karşı oldukları şeye dönüştü. Modern bir batıl inanç. Doğaüstü güçlere sahip, her şeyi kontrol eden neredeyse mitolojik bir varlık. Weishaupt muhtemelen mezarında ters dönüyordu. Amacımız efsaneleri yaymak değil, gerçekleri aramak. Illuminati'nin gerçek hikayesi komplo teorilerinden çok daha ilginç ve insani. Bu, aydınlanma çağının karanlığında bir ışık yakmaya çalışan insanların hikayesi. Başarabildiler mi? Kısmen. Yenildiler mi? Kesinlikle. Ama fikirleri çok daha geniş bir harekete ilham verdi. Bugün özgür düşünce, seküler devlet, bilimsel ilerleyiş gibi değerlere sahipsek, Weishaupt ve onun gibi düşünenlerin cesaretine, aydınlanma çağının ilerici insanlarına bir şeyler borçluyuz demektir. Illuminati'nin resmi tarihi 1787'de bitti. Ama belki de asıl hikaye tam da o zaman başladı. Düşünün, günümüzde sayısız kitap, film, video Illuminati'den bahsediyor. Üçgenler, piramitler, tek gözler, hepsini tanıyoruz, hepsini görüyoruz. Ama bir an durup şunu sorgulayalım. Bu kadar açık, bu kadar görünür bir gizli topluluk olabilir mi? Şeytanın avukatlığını yapalım. Eğer gerçekten yüzyıllardır gizli kalmayı başarmış bir örgüt varsa, YouTube videoları, Netflix belgeselleri ve popüler romanlarla ortaya çıkarılabilir mi? Yoksa aslında çok daha derin bir oyun mu oynanıyor? Belki de günümüzün gerçek Illuminati'si bizi çoktan tarih sayfalarında kaybolmuş bir grupla oyalayarak dikkatimizi asıl meselelerden uzaklaştırıyor. Komplo teorileri aslında en büyük komplo olabilir mi? Bir anlığına düşünelim. İnsanlığı kontrol etmenin en etkili yolu ne? Bence bunun tek bir yanıtı var. İnsanları hiçbir şeye inanmaz hale getirmek. Dini bir inanıştan söz etmiyorum. Siyasi görüş, iyiliğe olan inanç, sevgi, aile, dostluk, toplumsal değerler. Bunların hiçbirine inanmayan amaçsız yığınlar yaratmak istiyorlar. Önce şüphe tohumları ekiyorlar, her şey yalan olabilir diyorlar. Ve sonra insanlar artık neye inanacaklarını bilemez hale geliyor. Modern dünyamıza bakın. Aynı şekilde giyinen insanlar. Aynı estetik standartlara sahip kadınlar ve erkekler. İyi yaşamın anahtarı olarak sunulan evler, arabalar, tatil destinasyonları. Seçtiğimizi sanıyoruz ama seçenekleri biz belirlemiyoruz. Bu Adam Weishaupt'ın hayal ettiği özgür düşünen toplum mu? Yoksa tam tersi mi? İşte burada tarih bize ilginç bir ders veriyor. Weishaupt ve Illuminati insanları dogmalardan ve batıl inançlardan kurtarmak istiyordu.
aklın ışığını yaymak istiyordu. Ama günümüzde belki de en büyük dogma haline gelen şey hiçbir şeye inanmamak. En büyük kontrol mekanizması kontrol edildiğimize, bunu değiştirmek için elimizden hiçbir şey gelmeyeceğine inanmak. Peki ne yapabiliriz? Bu döngüden nasıl kurtulabiliriz? Belki de cevap Weishaupt'ın asıl mesajında saklı. Eleştirel düşünmek, sorgulamak ama aynı zamanda daha iyi bir dünya için harekete geçmek. Yani kalıbın dışına çıkmak. Modern dünyanın bize dayattığı tüketim kalıplarının, sosyal medya algoritmalarının, popüler kültürün ötesine geçmek. Kendi aydınlanmamızı kendimiz yaratmak. Belki de gerçekten aydınlanmış olmak, her şeyi sorgulamak ama hiçbir şeyden vazgeçmemektir. Ne sevgiden, ne adaletten, ne de daha iyi bir dünya umudundan. Bir bölümün daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz abone olabilir, yorum bırakabilir ve paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmasına katkı sağlayabilirsiniz. Sizce günümüzün gerçek gizli toplulukları kimler? Hangi güçler dünyayı şekillendiriyor? Ve en önemlisi, bizler bu sistemde nasıl daha özgür, daha bilinçli kalabiliriz? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.